Bir bakalım şu Hint irfanında ne diyorlar. Evet. Ondan bize ne ilham olacak, ne, zevkimiz nasıl olacak. Bir deneyelim. Eyvallah. Ya, sıkıcı olmaz umarım. Nasıl ya? Nasıl? Böyle damıtılmış bir şey yaptım. Çalışma. Şimdi dünyada çeşitli ülkeler dolayısıyla çeşitli düşünceler olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Yani bu düşüncenin var olmadığı bir kültür yok. Çünkü düşünce kültürün en temel ögesi. Şimdi felsefi görüşler de çok çeşitli. Farklı farklı, birbirinin karşısında birbirini dışlayan, birbiriyle destek olan o da var. Ama bu ülkelerin en eskilerinden biri, antik anlamda eskiden söz ediyor, eskimiş değil yani, kadim olanlardan biri Hint. Ve hakikaten Hint düşüncesi kendisinden sonraki bütün kültürleri de etkilemiş bir şeydir. Çok kadim ve etkili mitosu olan, yani efsanesi olan bir büyük kültür. Ve bunun başlıca felsefesi, daha doğrusu bilgelik anlamındaki kadim felsefesinin bir temel öğretisi var. Bu öğretinin bir adı var tabii. Veda öğretisi diye bilinir. Veda. Vedalar denir. Ama bu Veda öğretisinin, doktrininin temel kavramı Vedanta. Vedanta Hint öğretilerinin Vedalar öğretisinin temel kavramı. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bu rasyonel, ussal bir felsefe gibi görünmekle birlikte esas yönü mistiktir. Şimdi mistik deneyime dayalı olduğu bakımından mistik. Şimdi bu genellikle felsefe, rasyonel olan felsefe açıktır. Kavramlarla, dille, düşünceyle, logos dediğimiz ifadelerle ortaya konur ve herkese açıktır. Herkes bakar, dili, o kavramları öğrenir. Herkes de o felsefi görüşü öğrenir. Şimdi bir de mistik düşünce var. Hem mistik hem düşünce nasıl olur? Ne demek istiyoruz? Çünkü mistik dile gelmeyen demek. Misteryon'dan geliyor. Misteryon Yunanlılarda hani şu üç maymun var ya, gözü görmedim, duymadım, söylemedim. Misteryon bu üç maymunla sembolize edilmiş. Görmediğim, duymadığım, dinlemediğim ya da dile gelmeyen olan bir deneyim. Ama deneyim var. Karanlık gecede bir deneyim yaşıyorsunuz. İşte buna mistik deneyim diyoruz. Bu tüm varoluşu duyusal, değil mi? Değil mi? Duyular konuşma, bilgiyi ortaya koyuyor. Audiovizüelde yapıyoruz, bilgi üretiyoruz. Diğer 5 duyu da katılıyor tabii ama bu en ana şey 2 duyudur. Bunlar duyuların yadsınmasında bir deneyim olabilir mi? İşte buna mistik deneyim diyoruz. Misteryonlar. Şimdi Vedanta'nın temel şeyi, işlevi bu deneyimden doğuyor. Buna biliyorsunuz günümüzde Batılılar meditasyon diyorlar. Biz de onu Türkçemizde de kullanıyoruz, meditasyon sözünü. Fakat meditasyon Fransızca bir sözcük. Meditation İngilizcesi. Meditasyon tefekkür demek. Yani düşünmeler demek. Halbuki Vedanta öğretisindeki mistik deneyimde düşüncenin, dilin kullanılmadığı, yani ortadan kalktığı, dille ifade edilemeyen olarak bir deneyim olduğu için öyle tefekkürle falan karşılanacak bir şey değil. Buna işte nirvana, Buda'nın ağzıyla ya da moksha, özgürlük anlamında ve dhyana, işte meditation diye çevirdikleri ki ilgisi yok. Yani duyusuz deneyim, duyusuz. Hiç duyu da yok, imge yok, görü yok. Böyle bir şey olanaksız gibi görünüyor değil mi? Çok ilginç. O zaman akıl dışı bir şey. Akılın alamayacağı, aklın kavramayacağı bir şey. Akıl dille çalışır. Düşünce dildir. Dili kaldırır, düşünce yok. Nasıl oluyor bu iş acaba? Peki, yok. Farkındalık var mı orada? Farkındalık ne demek filan. Şimdi bunlar için erken ama biz bu kuruluş aşamasında, yani işin başlangıç aşamasında
ne demek istediklerini bir bakalım. Şimdi bu mistik deneyimde kalınıyor mu? Çünkü mistik deneyimde herhangi bir algı yok, duyumsama yok. Bir deneyim varsa da onun farkındalığı yok demektir o zaman. Demek ki orada kalmıyor. Mistik felsefe diye bir tabir kullanabiliriz. Mistik deneyimin kendisi, felsefe düşünsel olan bir bilince taşınması. Demek ki o deneyimin daha sonra bilinçte yorumlanması demek. Mistik deneyimin ussal yorumu. Şimdi bu ilginç bir şey. Neye benziyor? Mistik deneyim her ne kadar imgesiz, yani içinde ses, duyuların hiçbiri, görüler olmamak, yani karanlık işte, ama Yoksa da karanlıktan söz ediyorsak da bir kara delik gibi yine de benzetmede yarar var. Şöyle ki rüyayı görüyoruz. Rüyada var, duyusallığın hepsi var. Evet. Algı var. Demek ki mistik deneyimle bir benzerliği yok. Ama bir şey var orada rüyada. Tüm duyusallık var. Bir irade de var. İrade orada yöneliyor. Değişik arzuları falan, onları da görüyoruz. Fakat farkındalık yok. Yani rüyada, dur şu rüyayı bir durdurayım, şimdi şurasının bir rüyaya taşıyayım falan. Yapanlar varmış, başka konu. Yani sıradan kumanda sende değil orada. Yani. Sıradan bilinçte farkındalığı olmayan, yönetimi kendimizde olmayan, sanki sinemadaymışız gibi. Sinemada ne oynatıyorlarsa biz de onu görüyoruz. Kesinlikle. Sonra uyanıyoruz, yani sinemadan çıkıyoruz. Birbirimize soruyoruz. Ya film nasıldı? Bu kez filmi o anda seyrederken yaptığımız bir yorum gibi değil. Filmi gördük, dışarı çıktık, soru soruldu. Şimdi onu imgelediğimiz, anımsadığımız bir şeyle yeniden imgeye taşıyarak, kendi filmimizi sanki oluşturarak başlıyoruz onu dile dökmeye. Orada işte kahraman şuydu, oradan o ona söyledi. Bir mantıksallık içinde, tutarlılık içinde anlatıyoruz. İşte rüyanın dile dökülüp aktarılabilmesi dönüşümü içinde ne varsa olarak, teknik olarak mistik olanı da dile dökmek getirebiliyor. aynı şekilde. Fakat problem nerede? Rüyada görüler var, iç duyular var. Aktarırken, dile döktüğün zaman aktarırken dışta kendisinde insanların var olan duyularıyla referans alacakları duyularıyla anlatabilirim. Tabii. Yani gördüğü bir şeye benzetebilirim. Duyduğu bir şeye benzetebilirim. Anladım der. O da tabii. O da tabii der. Tanıdım. Çiçek gibi. Orada bir çiçek vardı derim. Nasıldı der. Sarı bir çiçek. Zaten hayatında sarı bir çiçek görmüştür. Evet. Su anlatırım. Suyu tanıyor. Biliyor. Evet. Ama mistik olan deneyimde karanlık. Hiçbir suret yok. Hiçbir görü yok. Hiçbir imge, ses Simge yok. yok. Şimdi nasıl anlatayım? Dile gelmiyor. Anlatamıyorum. O zaman diyor ki kardeşim sen bunu yaşadığını nereden biliyorsun? Evet. Bir takım yaşam şeyleri var, semptomları var diyelim, belirtileri var. Ama o belirtiler belirti. Nasıl onlar ortaya çıktı diyor, bilmiyorum diyor. O zaman ya bilmediğim bir şey ortaya çıktı filan, bunu o halde mistik deneyimler rasyonel bir kalıba dökülüp literatüre aktarılamaz. O nedenle de mistik deneyimi yaşayanlar derler ki dile gelmez. Evet. Unseen knowledge derler. Yani söylenemeyen bilgi. Söylenemiyorsa bilgi değil. Bilgi, ama çünkü biz tek tür bilgi biliyoruz. Rasyonel bilgi. Paylaşılabilen, denenebilir. Herkesin onanabildiği, onayabildiği bir bilgi türünden söz ediyoruz. Mistik deneyim öyle değil. Peki o zaman ne işimize yarar yani? Nedir bu? Şimdi bu deneyimi yaşayanlar diyorlar ki, mistik deneyimi yaşayanlar, bu bir soyutlanmadır. Soyutlama değil. Soyutlama düşüncenin soyutları düşünmesi, matematik gibi duysal olmayan bir takım düşünceler. Bunlara soyutlama diyoruz, mantık. Bu öyle değil. Bu soyutlanma. Ne demek? Tüm imgelerden arındırarak bir deneyime girmek.
Şimdi bu deneyimin peki yani niçin yapıyorsunuz bunu diyorsun? Duyusal dünyanın imgesel gücünü kırmış oluyor. Eyvallah. İllüzyonu kırıyor. İllüzyonu kırıyor. İllüzyon. Tabii. İllüzyon çok ilginç tabii. İllüzyon. İllüzyonistler falan gibi değil bu. Hani kandırırlar, illüzyonistler. Öyle bir şey değil. İllüzyon tabii burada aldanma. Nedir bu aldanma? Duyularımız bizi aldatıyor. Nasıl aldatıyor canım? Serap gibi. Serap gibi aldatıyor. Niye ya serap gibi aldatıyor? Film işte. Sinema oturuyoruz, izliyoruz. Orada gördüğümüz her şey aslında gerçekliğin simülasyonu. Yani ata biniyorsa zaten ata biniyordu ve kamerayla aldık onu şimdi yansıtıyoruz. Ama ata biniyor olmanın gerçekliği orada yok. Fakat oradaki simülasyonun kendisi birebir gerçeklikle aynı. Yani davranışı, bakışı, konuşması, renkler, atın yürüyüş tarzı birebir. Çekilirken gerçekti. İşte onu diyorum. Evet. Bir gerçeği çektik, Evet. şimdi yansıtıyoruz. Şimdi yansıtırken gerçeği birebir mi yansıtıyoruz? Evet. Ama o anda gerçeklik içinde mi? Hayır. Değil. Sinematografik bir gerçeklik içine taşınıyor. Başka bir gerçekliğe taşınıyor. Hani buna Tarkovski ne diyor? Mühürlenmiş zaman diyor. Yani zamanı da alıp o ritmi de kameralarla alıp sinemanın içine taşıyoruz. Onun sinemanın, filmin kendi iç zamanı var yani. Evet. Hatta derken, kurgularken değil mi kesiyoruz, biçiyoruz filan. Bazı bölümleri atıyoruz filan. Dolayısıyla yeni bir zaman kipi yaratıyoruz. O zaman kipi içinde biz izlediğimiz şey diyoruz ki bu reel. Reel ama düğmeye bas, ışıkları kapat, pat yok. Kayboluyor. Nasıl reel bu? Kendini sürdürmüyor. Aç bakalım bir daha açıyorsun gene hareketler var. İşte o ata bindi, indi, çiçek verdi ona filan. Su içti filan hepsi var. İyi de yani ne biçim şey bu? Birebir gerçekliği yansıtıyor. Fakat gerçekliğin kendisi değil. Şimdi buna şöyle bir şey var. Hatırladım. Cenab-ı Nebi Muhammed Nebi Mekke'den müşrikler tarafından baskı görüyor. Öldürmek istiyorlar biliyorsunuz. Bütün kabileler birer silahşör seçiyorlar ve diyorlar ki işte hep birlikte yaparsa kimse kimseyi suçlayamaz. Bu bizim bütün egemenliğimizi sarsıyor, kölelerimizi ayartıyor, zenginliğimizi tehdit ediyor bu adam. Bunu ortadan kaldıralım diyorlar. Haber alınıyor. O zaman daha müminler çok az kişi iman edenler. Ondan sonra haber alıyor. Diyor, ne yapalım? Diyorlar ki biz bu tehlikeli. Göç edelim, gidelim buradan. Hicret edelim. Hicret, göç. Nereye gidelim? Yesrib. Yesrib daha yakın. İşte orası daha güvenli. Hem de oraya gittiğimiz belki demez. Orada Yahudiler var, Hristiyanlar var, Hanifler var falan. Onlara sığınırız. Korurlar bizi. Mekke'den Yesrib'e bir göç başlıyor. Şimdi Yesrib kasabası Arapçada serap görülen yer demek. Yesrib. Serap. Seraptan türetilmiş. Serap görülen yer. Şimdi bak hayal değil. Serap. Hayalle serapın ne farkı var? Hayal olmayan bir şeyi de hayal edebilirsiniz. Evet, bana ait. Kolaj edersiniz. Yani olan şeylerden değiştire dönüştüre başka bir kurgu yaratabilirsiniz. Ama serap simülasyondur. Aynı film gibidir. Yani bir yerdeki bir gerçekliği atmosferdeki yansımayla ışık bir hologram biçiminde yansıtır. Ve siz orada bir vaha görürsünüz, su görürsünüz. Ama gidersiniz öyle bir şey yoktur. Şimdi ilginç. Hayal mi? Yani ben kendi içimden mi bunu gördüm? Rüya gibi mi? Hayır. Fizik olay. Bayağı fizik. Oradan alıyor, yansıtıyor, getiriyor. İşte bugün simülasyon dedikleri şey tam seraptır. Yesrib. Serap görülen yer. Orada çokça bu seraplar o bölgede demek ki atmosferi, ışığı müsait. Görülüyor. Gidiyorlar.
Sığınıyorlar. İşte Mekke müşrikleri arkalarında orduları yolluyor bilmem ne filan bildiğiniz macera ama asıl bizi ilgilenen yanı bu serap yanı. Resul-i Ekrem orada itibar görüyor. Bilgeliğiyle, anlayışıyla oranın bir kralı var. Kral dediğimiz yani o zamanlar işte bir kasabanın ağası yani. Köy ağasına kral diyorlar o zaman. Yani öyle o dönem öyle. Şimdi biz kral deyince böyle çok büyük arazileri yönetiyor falan. O zaman öyle değil. Şimdi o Yesrib'in kralı diyor ki efendim diyor siz de çok diyor bilgilisiniz. Çok da nasıl ahlaklı bir insansınız. Dürüstsünüz. Size güveniliyor falan. İşte bir de göç ettiniz geldiniz bize sığın teşekkür ederiz. Biz size ben diyor size krallığımı devredeyim. Vay. Yani buranın yönetimini siz yapın yani. Bakıyor ki çok değerli bir insan. Kendisi onun yanında cahil bir insan. Ne yapayım? Demek ki erdemliymiş. Ben tabi olayım diyor. Erdemliymiş. Bravo. Yani siz yapın. Yok diyor. Cenab-ı Resulullah kabul etmiyor. Hayır diyor. Sen krallığına devam et. Ben kadılığınıza üstleneyim. Yani hakim olayım. Hakim. Adalet Bakanı. Adalet Bakanı gibi. Peki diyor, çok seviniriz diyor. Hem de danışman olacak. Tamam, harika.